Yahudilikte Davut soyundan gelecek Mesih. Budizm'de dünyaya gelecek ve evrensel aydınlanmayı getirecek Maitreya. Zerdüşt inancında kötülüğü yok edip iyiliği egemen kılacak Saoshyant. Hinduizm'de karanlık çağı sona erdirecek olan Kalki. Hristiyanlıkta İsa Mesih ve İslam'da Mehdi. Farklı çağlar, farklı coğrafyalar ve farklı diller. Kurtarıcının isimleri değişiyor ama yazılan senaryo tamamen aynı. Peki ama nasıl? Milyarlarca insanın yüzyıllardır beklediği bu lider, insanlık tarihinin en büyük ortak kehaneti mi, yoksa tarihin en büyük, en kusursuz illüzyonu mu? Bugün sınırları ve inançları aşan o büyük sırrın kapılarını aralıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 1400 yıl önce Arap Yarımadası'nın kavurucu çöllerinde bir ses yankılandı. O ses, insanlığa tek bir gerçeği haykırıyordu. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir. Bu mesaj kısa sürede imparatorlukları sarstı, medeniyetleri yeniden şekillendirdi. Ama bu mesajın saf ve berrak sularına zamanla başka kaynaklardan sular karıştı. Bu suların en çetrefillisi, en gizemlisi, en tartışmalısı belki de Mehdi inancı. Bugün buradayız. İslam dünyasının en yaygın, en güçlü ama aynı zamanda en sorgulanan inançlarından birinin perdesini aralamak için. Gerçekten beklenen bir kurtarıcı mı var? Yoksa bu inanç siyasi hesapların gölgesinde başka dinlerden devşirilmiş bir masal mı? Her şeyden önce bir inancın kaynağına inilir. Peki İslam'ın en temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ne görüyoruz? Dikkatli bir inceleme bizi şaşırtıcı bir gerçekle yüzleştirir. Kur'an'da Mehdi kelimesi geçmez. Ne Mehdi'nin ismi, ne onun fiziksel özellikleri, ne çıkacağı yer, ne de yanında getireceği mucizelerden bahsedilir. Oysa Kur'an, kıyamet sahnelerini en ince ayrıntısına kadar anlatır. Dağların yün gibi savrulacağını, yıldızların döküleceğini, insanların mahşerde toplanacağını tüm açıklığıyla beyan eder. Ama bir kurtarıcı, hayır. Tek bir ayet bile yoktur. Bu sessizlik, İslam teolojisinde derin bir soruyu da beraberinde getirir. Eğer Mehdi, peygamberin en önemli müjdelerinden biri olsaydı, neden Allah'ın son ve tamamlanmış kitabında bu kadar büyük bir boşluk vardır? Bu soru, Mehdi inancının temelindeki ilk ve en büyük gedik olarak karşımızda duruyor. Kur'an'daki bu sessizlik, Mehdi inancının ancak hadislerle varlık kazanabileceğini gösterir. Ancak hadisler, peygamberin ölümünden yaklaşık 2 asır sonra yazıya geçirilmiştir. Bu 200 yıllık süreç, siyasi çalkantıların, iç savaşların ve mezhep kavgalarının en yoğun yaşandığı dönemdir. Tarih kitaplarını açtığımızda karşımıza ilginç bir tablo çıkar. Mehdi ile ilgili rivayetlerin sayısı, özellikle Emevi devletinin çöküşü ve Abbasi devletinin yükselişi sırasında fırlamıştır. Çünkü iktidarını meşrulaştırmak isteyen her halife, kendi ordusuna ve halkına, işte beklenen Mehdi benim dedirtebilmek için hadis uydurma yoluna başvurmuştur. Dönemin hadis eleştirmenleri, bu rivayetlerin büyük çoğunluğu için mevzu yani uydurma hükmünü vermişlerdir. Ünlü İslam tarihçisi İbni Haldun, Mukaddime adlı eserinde Mehdi inancını ele alır ve şu çarpıcı tespiti yapar: Mehdi ile ilgili haberlerin çoğu uydurmadır. Ehl-i Beyt'ten bir kişinin kıyam edeceği ve devlet kuracağı inancı siyasi çıkarlar için ortaya atılmıştır. Bu satırlar bir Müslüman alimin kaleminden çıkmıştır. Ve bu satırlar Mehdi inancının ne kadar siyasi bir araç olduğunu açıkça gözler önüne serer. Peki bu inanç nereden gelmiştir? Tarih, inançların asla boşlukta doğmadığını öğretir. Her inanç, kendinden önceki kültürlerin izlerini taşır. Mehdi inancı, İslam'dan çok daha eski olan Yahudi Mesih beklentisiyle neredeyse birebir örtüşür. Yahudilikte, Davut soyundan gelecek bir kurtarıcı, zulme son verecek
ve dünyada adaleti tesis edecektir. Hristiyanlıkta ise bu figür tekrar gelecek olan İsa Mesih'tir. İslam'ın ilk dönemlerinde yeni Müslüman olan Yahudi ve Hristiyan din bilginleri eski inançlarını yanlarında getirmişlerdir. Tarihçiler bu etkiye İsrailiyat adını verir. İsrailiyat, İslam teolojisine birçok kavramı taşımıştır. Melekler, cinler, kıyamet alametleri ve tabii ki Mehdi. Bu, dinler arası bir kültürel etkileşimdir. Ancak bu etkileşim zamanla özümsenmiş ve Müslümanlar tarafından tamamen İslami olarak kabul edilmiştir. Oysa yapılan bir sentezden ibarettir. İslam'ın özünde olmayan bir kurtarıcı figürü, başka inançlardan alınarak İslam'a entegre edilmiştir. Ve bu entegrasyon o kadar başarılı olmuştur ki, bugün milyonlarca insan bu inançla yaşamakta, beklemekte ve hatta bu uğurda savaşmaktadır. Mehdi inancı, İslam tarihinin en büyük mezhep ayrılığının da tam kalbinde yer alır. Sünni ve Şii inancı arasındaki en temel farklardan biri Mehdi anlayışıdır. Sünni geleneğe göre Mehdi henüz doğmamıştır ve gelecekte çıkacaktır. Şii inancına göre ise Mehdi, İmam Hasan Askeri'nin oğludur ve 9. yüzyılda doğmuş ancak küçük yaşta gözlerden kaybolmuş, gaybete yani gizlenmeye girmiştir. Bugün yaşayan bu Mehdi, ahir zamanda ortaya çıkacaktır. Bu iki zıt görüş, aslında aynı siyasi çekişmenin farklı yansımalarıdır. Her iki taraf da kendi iktidarını ve meşruiyetini bu hayali figür üzerine inşa etmiştir. Tarih boyunca Mehdi olduğunu iddia eden onlarca isyancı, her iki mezhep içinde de ortaya çıkmış, kanlı isyanlara öncülük etmiştir. Bu, inancın ne kadar manipüle edilebilir olduğunun en acı örneğidir. Mehdi, kutsal bir bekleyiş olmaktan çıkmış, siyasi bir silaha dönüşmüştür. Peki bugün, milyonlarca Müslüman hala Mehdi'yi bekliyor. YouTube kanallarında, sosyal medyada, vaaz kürsülerinde Mehdi'nin gelişine dair işaretler aranıyor. Her deprem, her savaş, her kriz, Mehdi'nin çıkacağının habercisi olarak yorumlanıyor. Peki bu bekleyiş bize ne kazandırdı? Tarihe sorarsanız, cevap çok acı. Bu bekleyiş, Müslümanları pasifleştirdi. Sorumluluklarını gökyüzüne havale etti. Oysa İslam'ın Kur'an'daki öz mesajı insana aktifti. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Mehdi inancı, İslam'ın bu dinamik ve sorgulayıcı ruhuna ters düşer. Çünkü bu inanç, insanlara bekle, otur, bir gün bir kurtarıcı gelip tüm sorunlarını çözecek der. Oysa gerçek çözüm, eğitimde, bilimde, adalette ve liyakatte saklıdır. Mehdi inancının izini sürdük. Kur'an'daki sessizliğinden, hadis uydurmacılığına, Yahudi ve Hristiyan kökenlerinden, mezhepsel çatışmalara kadar uzanan bu yolculukta bir gerçekle yüzleştik. Mehdi inancı, İslam'ın öz kaynağı olan Kur'an'da yer almaz. Peygamber sonrası yaşanan siyasi kaosun, iktidar kavgalarının ve kültürel etkileşimlerin bir ürünüdür. Dışarıdan gelmiş, İslam'a entegre olmuş, ancak İslam'ın ruhuyla bağdaşmayan bir anlayıştır. Beklemeyi bırakmak belki de atılacak ilk adımdır. Çünkü belki de beklenen o kurtarıcı aslında biziz. Kendi kurtuluşumuzu kendi elimizle inşa etmek zorundayız. Tarih bize bunu öğretiyor. Ve tarih masallara değil, gerçeklere dayanır. Unutmayın, beklenen kurtarıcı gökten inmeyecek. O ancak sizin aklınızda, emeğinizde ve adaletinizde saklı. Harekete geçin, sorgulayın ve asla beklemeyin. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mehdi inancı, insanlığın zor zamanlarda sığındığı psikolojik bir umut kapısı mı, yoksa çok yakında tanıklık edeceğimiz kaçınılmaz bir hakikat mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın, üzerine tartışalım. Tarihin derinliklerindeki gizemleri birlikte aramaya devam etmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.